Sevgili arkadaşlar, Föş ve Para Analiz kanalına hoş geldiniz. Bendeniz Atilla Föş Yeşilada. Bugün ilk olarak Fed'in dün akşam yaptığı para politikası kurulu toplantısından bahsetmek istiyorum. Bugün Perşembe, Türk lirası da dahil piyasalarda bir çalkantıyı fark etmişsinizdir. Bunun kalıcı olacağını zannetmiyorum ama yine de bunun başlıca sebebi Fed, daha doğrusu Fed'in yaptığı açıklamaların tam olarak anlaşılamaması. Fed yeni para politikasına geçti. Bu çok uzun süre faizleri sıfır veya sıfıra çok yakın tutma vaadini içeriyor. Bu şekilde hem enflasyon beklentileri yükseltilecek hem de ekonomiye teşviğin uzun süre devam edeceği vaadi, sözü verilerek ekonominin daha hızlı toparlanmasına yardımcı olacak. Buraya kadar her şey tamam. Ama bu politikanın nasıl icra edileceği konusunda Fed içinde fikir ayrılıkları var. Ayrıca Fed bir türlü bunu söyleyecek cümleleri bulamıyor. Ve yatırımcılar arasında da ya bu nasıl uygulanır konusunda çok ciddi kafa karışıklıkları var. Bu toplantıda bunların çözüme kavuşturulacağı zannediliyordu. Öyle olmadı. Dolayısıyla bugünkü piyasalardaki çalkantı geçse de genelde dünya ekonomisinde belirsizlik ve bizim özelimizde gelişmekte olan ülke ve piyasalarda da çalkantı artacak. En son olarak da tabii Merkez Bankası şu ana kadar Fed bol para bastığı için eli rahattı. Bu politikanın ne kadar devam edeceği artık emin değiliz. 24 Eylül PPK toplantısında ne yapacak? Ben size bir kez daha hazırladığım notla bakın ne kadar çalışkanım arkadaşlar görüyorsunuz. Önce Fed'in yeni para politikasından bahsedeceğiz. Dün akşam Fed yeni tahminlerini de yayınladı. Bunlar çok iddialı bulundu. Amerikan ekonomisinin hızla toparlanacağı beklentisi de bugün dolar endeksinin yükselmesinde önemli rol oynuyor. Ve artık piyasaların ABD doları ve ABD tahvil faizlerine bakışı değişti. Daha sonra söylediğim gibi yani Fed'de bir kafa karışıklığı var. Ne yapmak istediğini biliyoruz fakat nasıl yapacağını kesinlikle anlayamıyoruz. Bu durum şu ana kadar bol miktarda, bol keseden para basıp faiz indiren gelişmekte olan ülke merkez bankalarını çok zor durumda bırakacak. Bizim TCMB'de 24 Eylül'de bir para politikası kurulu toplantısı var. Orada GLP, geç likitte penceresi faizini yükseltmeye zorlanacak. Evet sevgili arkadaşlar, şimdi size kısaca Fed'in yeni para politikasını anlatayım. Bunlar Türkiye'de pek kullanılmadığı için biraz teknik kaçabilir. Elden geldiği kadar yumuşatarak böyle yemeği üfleyerek size sunmaya çalışıyorum. Merkez bankaları yalnız faiz artırıp indirerek, muzam karşılık artırıp indirerek, kura müdahale ederek para politikası uygulamaz. Bir de yol gösterme diye bir şey yaparlar. Rehberlik yaparlar. Yani piyasalara hangi koşullarda ne yapacaklarını elden geldiği kadar sarih bir şekilde ve elden geldiğince uzun bir geleceği kapsayacak şekilde anlatmaya çalışırlar. Niye bunu yapıyorlar? Çünkü eğer Merkez Bankası'nın kredibilitesi yani itibarı varsa, yani halk, yatırımcılar, bankalar artık kim ilgileniyorsa, Merkez Bankası'nın söyledikleri yapacağına güveniyorsa o zaman bu yol gösterme bir fiil faiz arttırıp, kusura bakmayın gözlüğümü sileceğim de bu arada, Atilla Yeşil'in hayatından küçük enstantaneleri de bu arada görüyorsunuz. Bu yol gösterme faiz arttırımlarının da yerini alıyor. Yani bir anlamda halk sizin icraatınıza değil sözlerinize güvenerek sanki o icraatı yapmışmışsınız gibi davranmaya başlıyor ki bu harika bir şey. Keşke bizim Merkez Bankamız da bu durumda olsa. Şimdi arkadaşlar buraya kadar her şey tamam. Fed diyor ki hiç merak etmeyin diyor. Ben yani öyle zart zurt faiz arttırmayacağım. Para basmaya devam edeceğim. Sizin içiniz rahat olsun. İşte borsalarda yatırım yapacaksanız yapın. Ekonomide fabrika kuracaksanız kurun. Finansman maliyetleri düşük olacak. Ve politika yapıcılar da yani Hazine Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı da rahatlıkla harcasın. Biz onlara neredeyse bedava borç vereceğiz diyor. Buraya kadar tamam. Ama tabii bu şekilde söylenemiyor. Çünkü bu herkese açık çek vermek olur. Ve insanları
ahlaki rizikoya, yani yanlış davranışlara, bu vaadi kullanmaya yöneltir. Dolayısıyla bunu makul bir şekilde söylemek lazım. Fed de diyor ki bakın, şu ana kadar benim politikam, benim araştırmacılarımın hazırladığı projeksiyonlara göre çekirdek enflasyon 2'nin üstüne çıkacak gibi görünüyorsa ya da işsizlik doğal haddi olan %4 civarında olduğunu düşünüyorum. Seviyenin altına inmişse ben şimdiden faizi arttırırım. Şimdi bunu değiştirin. Diyor ki ben önce çekirdek enflasyonun ve enflasyon beklentilerinin %2'nin üstüne çıkmasını bekleyeceğim diyor. Ve ondan sonra da bir süre seyredeceğim diyor. Çünkü bu yükselişin kalıcı olmasını istiyorum diyor. Yani öyle 1-2 aylık enflasyon patlamaları ya da bizde beklenti anketlerinde her ay enflasyon ve kur beklentisi hızla değişir. Onlara bakmayacak. Bir süre takip edecek. Ondan sonra eğer çekirdek %2'nin üstüne yerleşiyorsa ve enflasyon beklentileri bozulmaya başlamışsa faiz artırımına gidecek. Yapmak istediği bu. Ama dün akşam bunu yaparken kullandığı araçlar çok ciddi kafa karışıklığı yarattı. Öncelikle bütün bunları yapmanın amacı tökezlenen Amerikan ekonomisinin toparlanmasına yardım etmekse Fed'in tahminleri Amerikan ekonomisinin şimdiden toparlanacağını gösteriyor. Bakın size burada İngilizcesini sunuyorum. Fed diyor ki bu sene 6,5 civarında daralma bekliyordum. Bunu 3,7'ye revize ettim. Yani Amerikan ekonomisi daha sığ bir resesyon geçirecek. Seneye 4 büyüyor, sonra 3 büyüyor, sonra 2,5 büyüyor. Ve işsizlik hızla düşerek 2023 yılında 4'e, yani doğal haddine varıyor. Çok özür diliyorum sizden. Yine aynı şekilde Core PCI Inflation dediği, yani onların kullandığı çekirdek enflasyon 2023'te %2'ye varıyor. O zaman tabii piyasada herkesin kafası karışıyor. Ya sen bu kadar iyimsersen o zaman çok fazla parasal teşviğe de gerek yok. Demek ki ekonomi toparlanacak. İkincisi, bana çok uzun yıllar faizleri arttırmayacağını söylemiştin. Ama yine size bu tabloyu gösteriyorum. Senin faiz arttırma koşullarından 2 tanesi, yani işsizliğin %4'e düşmesi ve çekirdek enflasyonun 2'ye yükselmesi 2023'te gerçekleşiyor. O zaman senin 2023'te faiz arttırmayacağını ben nereden bilirim? Bilemezsiniz. Sorun da oradan kaynaklanıyor. Bir de bunun ötesinde kafa karıştıran bir şey daha var. Fed Bernanke zamanında yine bu politikalarını şeffaflaştırmak için dot plot diye bir şey geliştirdi. Fed 17 üyesi var, hepsine soruyor. Sen 2021, 2022, 2023'te faizlerin ne olmasını bekliyorsun? Bunlar bağlayıcı değil. O Fed üyesinin şahsi görüşünü veyahut da onun araştırma ekibinin ona sunduğu verileri yansıtıyor. Ama bunlar maalesef piyasa tarafından Fed'in niyeti olarak algılanıyor. Bir türlü bu ikileme çare bulamadılar. Ve şimdi şu manzaraya bakın. Bu dün akşam Fed üyelerine yine soruldu. Faizleri ne bekliyorsunuz diye. 17 üye var bu ankete cevap veren. 4 tanesi 2023 yılında ilk faiz arttırımını bekliyor. Arkadaşlar size bir kere daha niye Fed'in söyledikleriyle burada ortaya koyduğu tahminlerin çeliştiğini vurgulamak istiyorum. Çok uzun süre faiz arttırmama vaadi 3 ila 5 yılı kapsayacak bir dönemdir. En azından piyasa böyle anlıyordu. Şimdi buradan ortaya çıkan sonuç, ekonomi toparlanıyor, enflasyon yükselecek, işsizlik hızla düşüyor ve bazı Fed üyeleri de ben 2023'te faiz arttırmak istiyorum demiş. Arkadaşlar 2020'yi bitirdik. 2023'ün başında faiz arttırılacaksa 2021-2022'de piyasalar bunları fiyatlamaya başlar. Bu da bizi nereye getiriyor? Şuraya getiriyor. Fed'in yeni tahminleri çok iddialı. İkincisi, ben şahsen işte Artunç'la Integral TV sağ olsun cumaları söyleşi yapıyoruz. Dolar endeksinin değer kaybetmesini bekliyorum. Ama bugün tam tersi oldu ve bir süre daha böyle devam edecek. Neden? Çünkü insanlar Fed'in 4-5 yıl faiz arttırmayacağını bekliyordu. Bu durumda tabii Amerikan faizleri diğer ülkelere göre daha az cazip oluyor.
Şimdi 2 yıl sonra faiz arttırımı gelebilir diye düşünmeye başladı. 2 yıl bize çok uzun vade gibi gelebilir. Ama dünya piyasaları öyle değil. Çünkü dünya piyasasında tahvillerin ağırlığı 10 ve 30 yıllık tahviller. Tabii burada bir de Amerikan tahvil getirileri konusunda bir sorun var. Şimdi bunlar artık Fed'in çok uzun süre faizleri sıfırda tutacağına güvenmedikleri için fiili enflasyon, ekonomide büyüme veyahut da enflasyon beklentileri konsensusu aşarsa yükselmeye başlayacak. Ve ABD tahvil faizlerinin yükselmesi de konuyu gelişmekte olan ülkelere ve Türkiye'ye getiriyor. Şimdi yatırımcılar 4 sene 5 sene Fed faiz arttırmaz ya, sıfır faizden biz para buluruz dedikleri zaman tabii getiri arıyorlar ve riski yüksek ülkelere ve menkul kıymetlere saldırıyorlar. Şu ana kadar Türkiye bundan bir yarar görmedi çünkü bizim yani sıcak para istemeyen bir hükümetimiz var. O din onlara kolaylık versin. Ve bir de piyasaların çoğu kapalı zaten. Gelmek istese de geleceği kapı pencerelerin hepsini kapatmışız. Ama gelişmekte olan ülkelere Mart'taki çıkışlardan sonra ciddi boyutta para giriyordu. Bir şey daha vardı. Nasıl olsa Fed faiz arttırıp doları yükseltmez, bizim işimizi bozmaz diye bütün dünya merkez bankaları Türkiye'ye dahil buna sonsuz para basmaya başladılar. Ve faizleri takır takır düşürüyorlar. Yani düşürmeyen yok bizden başka. Şimdi işleri daha zor. Çünkü sen faiz, yani senin ekonomin mesela Covid veyahut da başka nedenlerden dolayı ticaret hatları değişmiştir. Senin ekonominin daha düşük faize ihtiyacı vardır. Sen de düşürürsün. Ama Fed birden faiz arttırmaya karar verirse ya da senin ülkene yatırım yapan veyahut da kredi veren banka ve finansal kurumlar Fed'in faiz arttıracağını düşünüyorsa o zaman dolar yükselir, senin para birimin değer kaybeder. Ve para birimin değer kaybedince de tabii işte enflasyon ortaya çıkar. Bu dünyanın hemen hemen her yerinde aynı. O yüzden bundan sonra gelişmekte olan ülke merkez bankalarının indirmek isteseler de faizleri indirmeleri daha zor. İndiremezler demiyorum. Dünyanın ne olacağı belli değil. Ama bundan sonra çok daha temkinli olacaklar. Ve gözleri hep dolarda olacak. Size şu kadarını söyleyebilirim. Eğer dün Fed bir şekilde piyasaya 5 sene faiz artmayacak, hiç merak etmeyin mesajını verebilseydi, dünya ve dünyanın her yerinde faizler sıfıra inerdi. Ve Amerikan ekonomisi belki değil ama diğer ülkelerin toparlanmaları daha kolay olurdu. Şimdi artık bu belirginlik yok. Faizini indiren ya da çok fazla para basan her merkez bankası her an o para dövize gidebilir ya da ülkeden kaçabilir düşüncesini kafasının bir kenarında tutmak zorunda. Bu da bizi Türkiye'ye getiriyor. Ben bu yayını yaparken dolar TL 7.54'e fırlamıştı. Bütün dünyada gelişmekte olan ülke para birimlerinde bir gerileme vardı dolara karşı. Bunun tabii içsel nedenleri de var. Yani bizim faiz çok düşük ve kura suniş bir şekilde müdahale ediyoruz. Ama bence yeni neden de insanlar artık Fed'e güvenemiyorlar ya da Fed belirsizliği arttı. Bu yüzden de Türk lirası pozisyonlarını azaltıyorlar. Şimdi bu Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nı da çok zor duruma düşecek. Çünkü hepimiz biliyoruz. Saray, sevgili hükümetimiz faiz arttırımı istemiyor. Onların bir planı var. Dün akşam Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca söyledi. Aşı geliyormuş. Yıl sonunda Covid salgını bitecekmiş. İnşallah doğrudur. Bir de gelecek sene doğalgazda indirim alacağız. Dolayısıyla bu sene faiz arttırmadan ve döviz tutarak direnebilirsek seneye işler düzelecek. Ama bu sarayın beklentisi. Dünyanın beklentisi değil. Dünya olaya öyle bakmıyor. Bundan önceki videoma bakarsanız Moody's'in Türkiye'de ödemeler dengesi krizinden bahsettiğini vurguladım size. Ve o zaman meslektaşlarım dediler ki ya hiç merak etmeyin Moody's'in not limitinin hiçbir etkisi olmaz. Olur işte. Görüyorsunuz. Her tarafta oluyor. Bu yüzden Merkez Bankası 24 Eylül'de iki arada bir derede kaldı. Bana sorarsanız
hem sarayı hem ekonominin gereksinimlerini tatmin edecek bir ara karar verecek. O da şu, resmi politika faizi artışı yok. O 8,5 galiba orada kalıyor. Ama Merkez Bankası'nın piyasalara borç vermek için çok çeşitli yöntemleri var. İşte swap ihalesi açıyor, e, borsada para alıp satıyor, resmen API dediğimiz açık piyasadan bankalara borç veriyor. Bir de geç likitte penceresi var. O gün sonunda pozisyon kapatamayan bankalara borç vermek için ve en pahalı faiz. Ama bazen merkez diyor ki ben bütün öteki fonlama kapılarını kapatıyorum. Herkes gelip paraya ihtiyacı olan geç likitten alacak. Yani bir anlamda faizi yükseltiyor ama bunu resmen söylemeden yapıyor. Şu anda bu GLP, geç likitte penceresi %11,25'te. Bence bunun en az 100 veya hatta en iyisi 200 bas puan arttırılması lazım. Yani Merkez Bankası diyecek ki benim şu anda teorik olarak en yüksek borç verme faizim artık 11,25 değil 12,25 veya 13,25. Ha şu anda onu kullanmıyorum ama çok üstüme gelirseniz yani Türk lirasına saldırırsanız faizi oraya çekerim. Bence bu da etkili olur. Bu yapılmazsa ne olur? Arkadaşlar yani ödemeler dengesi krizi Moody's'in söylediği kadar kolay değil. Bu sene olmaz. Ama dövizi tutacağız diye de güzel validemiz gözyaşları döker ve dövizlerimiz tükenir ve seneye de salgın devam eder. Ya da doğalgazla ilgili, doğalgaz keşfi var, o konuda hiçbir endişem yok. Ya da doğalgazla ilgili beklentilerin gecikeceği ortaya çıkarsa işte Türkiye o zaman ödemeler dengesi krizi konuşmaya başlar. Ve bunun da sebebi muhtemelen kaçan yabancı yatırımcılar değil, Türk mevduat sahiplerinin paralarını bankadan çekmeleri olur. Özetle söylemek gerekirse Fed beceremedi. İyi niyetle hareket etti ama biliyorsunuz cehenneme giden yolun taşları iyi niyetle döşenilir. Bir türlü sözünü somutlaştırarak piyasalara veremediği için çok uzun süre bir çalkantı bekliyorum ben. Fed eminim yeni söylemler geliştirecektir. Ama önümüzdeki döneme şöyle bir bakarsak zaten Biden-Trump yarışı herkes değişik bir başkan istiyor. O dolarda çalkantıyı arttıracak. Dünyadaki jeopolitik riskleri arttıracak. Ondan sonra da Biden da seçilse, Trump da seçilse bu sefer Fed ne yapacak diye sormaya başlayacak dünya piyasaları ve çalkantı ve belirsizlik devam edecek. Eğer Fed bir şekilde mesajını daha net bir şekilde veremezse. Sevgili arkadaşlar hepinize teşekkür ederken İngilizce web sitemizde de takdim etmek istiyorum. paturkey.com ama nokta yok ortada. Eğer bu tip söyleşilerden hoşlanıyorsanız bunların yazılı olanları İngilizce olarak var. Ayrıyeten tabii ki bir de İngilizce kanalımız var. Şu anda ortalama 2000 kişi seyrediyor ama hiç umurumda değil. Ben Türkiye'nin gerçeklerini dünya tarafından bilinmesini istiyorum. O yüzden de gücüm yettiği kadar çekmeye devam edeceğim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Lütfen evinizde kalın, sağlıklı kalın. İyi günler dilerim.